Çin Seddi'nden Tahran'a uzanan ittifak bugün dünya düzenini kökünden değiştiriyor. İran ve Çin arasındaki bağlar artık basit bir enerji ticaretinin ötesine geçti. EasyFly Intelligent Technology ve Shanghai Bitcoin Electronics gibi firmalar İran'a füze ve kamikaze dronlarının içindeki çipleri sağlıyor. 1979 devrimiyle başlayan bu stratejik yolculuk bugün sofistike füzelerin ve siber kalkanların gölgesinde devam ediyor. Batı'nın yaptırım duvarları yükseldikçe Doğu'nun bu iki devi birbirine daha sıkı sarıldı. 25 yıllık dev anlaşmanın maddeleri ve gökyüzündeki Çin uyduları belki de Orta Doğu'daki savaşın seyrini tayin ediyor. Trump'ın baskı politikaları ve Biden dönemindeki teknolojik entegrasyon bu ittifakı geri dönülemez bir noktaya taşıdı. Dijital gözetleme sistemlerinden uydu destekli füze programlarına kadar her detay bu yeni dünya düzeninin bir parçası haline geldi. Pekin yönetimi Tahran'a hazır savaş araçları teslimi yerine yerli mühimmatların caydırıcı gücünü pekiştiren mikroçipler, radar donanımları ve motor aksamları temin etti. İran düşerse Çin için yeni bir dönem başlayacak. Çünkü en büyük enerji tedarikçisiyle bağlantısı kopacak. Günlük ihtiyacının %12'sini başka satıcılardan almak zorunda kalacak. GZT ailesi olarak 3 milyonluk dev bir topluluğa dönüşmeye sadece birkaç adım kaldı. Sadece bir sayıdan bahsetmiyoruz. Doğru habere, nitelikli içeriğe ve yeni nesil yayıncılığa verilen 3 milyon evetten bahsediyoruz. Hadi sen de bu hikayenin bir parçası ol, 3 milyon rozetini birlikte takalım. Bu içerikte İran İslam devriminden yola çıkarak günümüze kadarki süreci ele alacağız. Çin'in İran'a yaklaşımından ve son savaş döneminde iddia edilen askeri, siyasi, ekonomik desteği konuşacağız. Ben Sinan Bakioğlu, hazırsanız başlayalım. İlk bölümde 1979 yılındaki İran devriminden yola çıkarak 2006'da başlayan P5+1 sürecine kadarki dönemi ele alacağız. İkinci bölümde P5+1 dönemini, sonrasında Trump'ın ilk dönemindeki ilişkileri, ardından Biden dönemini ve en sonunda ikinci Trump dönemiyle savaş sürecini değerlendireceğiz. İran'daki devrim Çin için başlangıçta belirsizliklerle doluydu. Ancak Orta Doğu'da nüfuzunu artırmak istediği için hızlıca tanıdı. 14 Ocak 1980'de İran rehine krizini çözmek için Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde İran'a ekonomik yaptırımlar uygulanmasını önerdi. Oylama sonucu 10 lehte, 2 aleyhte ve 2 çekimser oldu. Çin temsilcisi oy kullanmadı ve öneri Sovyetler Birliği tarafından veto edildi. 2 hafta sonra eski İran dini lideri Hümeyni, diplomatik pozisyonlarını iletmek üzere o dönemde milletvekili olan Ali Hamene'yi Çin'e gönderdi. Hamene'yi daha sonradan dini lider olmasıyla hatırlıyoruz. Mevcut İran rejimi kurulduktan hemen sonra Batı'nın yoğun askeri ve ticari ambargoları başladı. Böylece Çin, İran için hayati öneme sahip silah tedarikçisi haline geldi. İran-Irak Savaşı sırasında Çin, her iki tarafa da silah satmasına rağmen İran'a gönderdiği Silkworm füzeleri, tanklar ve savaş uçaklarıyla Tahran'ın en önemli savunma unsurlarından oldu. Tabii bu yakınlaşma sadece askeri ve siyasi sebeplerden ötürü başlamadı. İki ülkede ne Doğu ne Batı sloganını benimsiyor. 1990'ların başında Çin, İran'a nükleer teknoloji konusunda destek verdi. Ancak 1997'de Amerika'nın baskısı sebebiyle bu politika askıya alındı. 1993'te Çin'in net petrol ithalatçısı konumuna gelmesiyle İran'ın enerji kaynakları göz kamaştırdı. Hatta Tahran metrosunu Çinli şirketler inşa etti. İran nükleer programı nedeniyle Batı'dan gelen yaptırım tehditlerine karşı Çin'i bir emniyet sibobu olarak görüyor. 2000'li yılların başında İran'ın Batı'yla yaşadığı gerilimin tırmandığı ve yönünü tamamen Asya'ya çevirdiği dönem başladı. Çünkü 11 Eylül saldırısından sonra eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Bush, İran, Irak ve Kuzey Kore'yi şeytan ekseni olarak tanımladı. Ona göre bu ülkeler terörü destekliyordu ve kimyasal silah üretiyordu. Nitekim Irak'ın işgalinden sonra ellerinde kimyasal silah olmadığına dair gerçekler ortaya çıktı. Kuzey Kore, Rusya ve Çin, İran'ın en yakın ilişkilere sahip olduğu ülkeler oldu. 2004 yılında Çinli Sinopec ile İran arasında imzalanan Yadavaran Petrol Sahası Anlaşması, o döneme kadar yapılan en büyük enerji hamlelerinden biriydi. Yaklaşık 170 milyar dolar değerinde. 2007 yılında bu anlaşma genişletildi ve hem petrol sahasına ek yatırım hem de doğal gaz alımı olarak güncellendi. Bu dönemde Çin, İran'la ilişkilerini hiçbir zaman Washington'la olan ilişkilerinin önüne koymadı. Ancak İran'ı Orta Doğu'daki en önemli stratejik ortağı olarak konumlandırdı. P5+1 sürecinden bahsedelim. Süreç 2006'da resmiyet kazansa da 2003 ve 2005 arasında da İran'ın nükleer programı hakkında batılı girişimler vardı. Fransa, İngiltere ve Almanya
Almanya tarafından AB3 adı verilen bir yapılanma İran'la görüşmeleri yürüttü. Ancak daha sonra bu mesele küresel bir hale geldiği için Birleşmiş Milletler topa girdi. P5+1'deki P harfi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyelerinin İngilizce karşılığı olan permanent kelimesini temsil ediyor. O gün için P5+1 üyeleri Amerika, Çin, Rusya, Fransa ve İngiltere'den oluşuyordu. Ek ülke Almanya ise Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde daimi üye olmamasına rağmen İran'la olan derin ticari bağları ve Avrupa diplomasisindeki ağırlığı nedeniyle sürece dahil edildi. Bu ülkelerin İran üzerindeki ajandasından kısaca bahsetmek istiyorum. Ülkeler bazında ele alalım. Amerika, İran'ın nükleer tehdit olmaktan çıkartılıp bölgesel hegemonya fikirlerini törpülemek istiyordu. Böylece İsrail'in güvenliği sağlanacak ve Tahran bölgede yayılmayacaktı. Rusya, Amerika'yı Orta Doğu'da meşgul etmeyi, İran'ı tampon olarak kullanmayı ve silah satışı için yeni anlaşmaları organize etmeyi amaçladı. Fransa, Almanya ve İngiltere grubuysa daha çok ticari istikrarı hedeflemişti. Çünkü yaptırımlar kalktıktan sonra devasa İran pazarına geri dönmek istediler. Özellikle otomotiv, enerji ve lüks tüketim ürünleri konusunda yatırım yapmak istiyorlardı. Çin ise İran'dan gelen petrol akışının kesintiye uğramamasını ve Amerika'nın kendisini çevreleme projesini kırmayı düşündü. Bu süreçte ne tamamen İran'ın avukatlığını yaptı ne de Batı'nın cezalandırıcı kampına dahil oldu. Aslında tüm stratejisini 3 sütun üzerine inşa etti. Birinci ayakta gürültü yapmadan veto gücünü kullanmayı seçtiler. Ancak Rusya'nın aksine Batı ile köprüleri hiçbir zaman tam anlamıyla atmadı. Sert yaptırımları yumuşatmak için pazarlık yaptı. Ancak küresel sistemin dışına itilmemek için nihai oylamalarda evet dediler. Amerika ve Tahran arasında denge kurdular. İran için Amerika'yı, Amerika için İran'ı karşılarına almadılar. En basit tabirle İran'ın nükleer silahı olmasın ama İran rejimi de çökmesin dediler. Aslında Amerika'nın sert diliyle İran arasında sakin bir tercüman edasıyla hareket ettiler. Özellikle 2013 ve 2015 arasındaki tıkanıklıklarda çözüm buldular. Örneğin Arak reaktörünün modernizasyon imtiyazını elde ettiler. Batılı bankalar İran'la işlem yapmayı kestiğinde Çin kendi bankacılık sistemlerini ve yerel para birimiyle ticareti aldı ve ekonominin tamamen çökmesini engelledi. Çin P5+1 sürecini stratejik derinleşme fırsatı olarak kullandı. Batı İran'ı terbiye etmeye çalışırken Çin sessizce İran'ın en büyük ticaret ortağı koltuğuna oturdu. 2015'te nükleer antlaşma imzalandı. Buna göre İran uranyum zenginleştirmedi, stokları eritti ve santrifüj sayısını düşürdü. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı denetimine açık kapı bıraktı. Karşılık olarak yaptırımlar kaldırıldı, petrol uluslararası pazara sunuldu. 2016 yılında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping İran'a devlet ziyareti gerçekleştirdi ve iki taraf kapsamlı bir stratejik ortaklık kurulduğunu açıkladı. Terörle mücadelede ortak istihbarat ve savunma bakanlıkları arasında işbirliği artışına gidildi. Şimdi Trump'ın ilk döneminde yeniden İran'a yönelik uygulanan ambargolar ve Çin'in yakınlaşma sürecini konuşalım. 2018'de Amerika nükleer anlaşmadan tamamen çekildi. Maksimum baskı politikasına geçtiler. Çünkü Trump İran petrolünün piyasalarda dolaşmasını istemiyor. Böylece Çin en büyük petrol ithalatçısı oldu. 2025 yılı verilerine göre Çin bir günde yaklaşık 15,3 milyon varil petrol tüketiyor. 2025-2026 döneminde Çin, İran'dan günde yaklaşık 1,4 milyon varil petrol ithal etmektedir. Bu rakam Çin'in toplam petrol ithalatının yaklaşık %12 ile %14 arasında bir orana denk. İran'ın toplam petrol ihracatının %90'ından fazlası doğrudan Çin'e akıyor. Bu ticaret 2024 yılında İran'a yaklaşık 32,5 milyar dolar gelir kazandırdı. Tabii yaptırımların arkasından dolaşmak için petrol tankerleri önce Malezya veya Umman'a gidiyordu. Sonra etiket değiştirerek Çin'e akıyordu. Takip cihazlarını kapatan, eski ve sigortasız tankerlerden oluşan bir filo kullanılıyor. Petrol açık denizde tankerden tankere aktarılıyor. İran petrolü bu transferler sırasındaki belgelerde Malezya karışımı veya Umman petrolü olarak yeniden markalanıyor. Çin hükümeti küresel şokun halka ve sanayiye doğrudan yansımasını önlemek için kademeli artış ve müdahale yöntemlerini kullanıyor. Rafinerilerin benzin, jet yakıtı ve dizel ihracatı yasaklandı. Çin yaklaşık 1,3 ile 1,6 milyar arasında değişen varillik stratejik petrol rezervini serbest bıraktı. 10 Mart'ta benzin ve dizelin ton başına fiyatı 100,5 dolar arttırıldı. 2026 yılındaki savaşın hemen öncesinde ve çatışmaların başlangıç evresinde İran'dan Çin'e yönelik gerçekleşen en büyük petrol sevkiyatı toplamda 11 milyon varili aşan devasa bir hacme ulaştı. Bir yanda Amerika'nın tüm modern ekosistemlerden dışladığı bir ülke, diğer yanda kendi parasının kullanımını arttırmak isteyen başka bir dev
dev ülke vardı. 2026'daki savaş sebebiyle Hürmüz risk altında. Bu yüzden Boğaz'ın dışındaki Jask petrol terminali üzerinden yüklemeler yapılıyor. İki husus birleştiğinde doların hegemonyasına karşı başlatılan yeni bir ayaklanma ortaya çıktı. Bu anlaşma İran için bir can simidi, Çin içinse Orta Doğu'nun anahtarını teslim aldığı bir tapu senedi niteliğinde. İran'ın demode olmuş hava kuvvetlerini modernize etmek için Çinli şirketlerin tedarik süreci hızlandı. Özellikle J-10C savaş uçakları tedarik edildi. Biden dönemine geldiğimizde ise askeri tatbikatların arttığını fark ediyoruz. Rusya, İran ve Çin üçlüsü 2022, 2023 ve 2024'te Umman Körfezi'nde tatbikat yaptı. Bu dönemde Çin, İran'a doğrudan platform satmak yerine İran'ın kendi silahlarının caydırıcılığını arttırmak için mikroçipler, radarlar ve motor sistemleri tedarik etti. 2022'de başlayan Mahsa Amini protestolarından sonra toplum üzerindeki kontrolü arttırmak için Çinli şirketlerden faydalar sağlandı. İsrail'in Tahran'daki neredeyse tüm trafik kameralarını yıllardır hacklediği ve bunun Hamanes suikastinin başarılı geçmesinde kritik rol oynadığı yazılmıştı. Dünyanın en büyük yüksek çözünürlüklü kamera üreticilerinden Hikvision 2008'den beri İran'da aktif. Tahran ve diğer şehirlerde en yaygın altyapıyı oluşturuyor. Hikvision ayrıca uluslararası boykot ağı BDS tarafından İsrail ilişkisi nedeniyle boykot edilen bir şirket. Hejiang Dahua Teknoloji 2010 yılından beri İran pazarında yer alıyor. Yüz tanıma ve akıllı kamera sistemleri sağlıyor. TND Technologies ise özellikle son yıllarda İran devrim muhafızları, polis ve askeri birimlere kamera ve yapay zeka tabanlı sistemler satan şirket olarak biliniyor. Hikvision ve TND'nin göz olduğu yerde Meya Pico beyin rolünü üstleniyor. Veri madenciliği ve dijital adli tıp alanında kullanılıyor. Bu teknolojiler protestolar sırasında ele geçirilen telefonların şifrelerini kırmak ve silinen mesajları geri getirmek amacıyla temin edildi. 2025 yılındaki 12 gün savaşından sonra uydu konusundaki eksiklikler ortaya çıktı. Dünyanın en büyük ticari uzaktan algılama uydu filosuna sahip Changguang Satellite Teknoloji şirketi, İran'a yüksek çözünürlüklü optik görüntüler sağlıyor. Böylece Amerika ve İsrail'in bölgedeki tüm faaliyetleri 7/24 takip edilebiliyor. Şangay merkezli Mizar Vision ise daha çok uydu verilerini istihbarata dönüştürüyor. Tespit edilen nesneleri yapay zeka ile otomatik teşhis eden algoritmalar geliştiriyor. Geekji Networks şirketi ise İran'ın tüm internet trafiğini izlemesine ve istediği zaman belirli bölgelerin bağlantılarını tamamen kesmesine imkan veriyor. İran 2025'ten itibaren küresel GPS sisteminden ayrıldı. Amerikan kontrolünü terk etti. Alternatif üretmek için Beidou navigasyonla anlaştı. Sadece yön bulmak için değil, sinyal karıştırma ve askeri düzeyde şifreli sinyal erişimi kapasitesine erişti. Ayrıca Çin'den CM-302 gemi savar füzelerinin satın alınması için Kasik şirketiyle temas kuruldu. Bunların tamamının İsrail tarafından hacklendiği ihtimalleri yüksek sesle tartışılıyor. Donanımın içine orijinal tasarımda olmayan ancak belirli bir sinyalle aktifleşen mikro devreler yerleştiriliyor. Şirketlerin sunduğu rutin güvenlik güncellemeleri arasına gizlenen casus yazılımlar sebebiyle İsrail'e verilerin aktığı bir düzen oluşturulmuş olabilir. Elektronik harp sistemleriyle sinyalleri taklit etme ve uydu körleme yöntemlerini uygulamaya çalışıyorlar. Biden döneminde 2021'de imzalanan 25 yıllık antlaşmanın güvenlik ekleri fiilen uygulamaya girdi. Amerikan hazine raporlarında İran'ın Rusya'ya gönderdiği ve Orta Doğu'da kullandığı şahit dronlara ait elektronik parçaların Çinli şirketler üzerinden tedarik edildiği ortaya çıktı. EasyFly Intelligent Technology ve Shanghai Bitcoin Electronics firmalarının bu ihracatı sağladığı tespit edildi. Bunların tamamının İsrail tarafından hacklendiği ihtimalleri yüksek sesle tartışılıyor. 2025 yılındaki 12 günlük savaşta İran, Çin'in BDS-2 navigasyon sistemini kullandı. İran füzeleri ve dronları yoğun bir şekilde sinyal karıştırmaya maruz kalmasına rağmen etkili performans göstermişti. Ancak savaştan hemen sonra BDS-3 versiyonuna geçti. Bu sistemde jamming ve spoofing'e karşı yüksek dirençli. Şimdi Trump'ın ikinci dönemiyle son savaştaki İran-Çin ilişkilerini ele alalım. Bu bölümde Çin'in İran'a desteklerinden, askeri alışverişten ve Çin'in İran'ı yalnız bıraktığı iddialarından konuşacağız. Çin'in en gelişmiş süpersonik gemi savar füzelerinden biri olan CM-302, 2025 sonu itibarıyla İran'daki kıyı bataryalarına yerleştirildi. İran'ın sürü saldırısı taktiklerini desteklemek için radar kesit alanı düşük yeni nesil katamaran tipi saldırı botlarının inşasına destek verdi. YLC-8B gelişmiş radar sistemlerini de tedarik ettiler. İran'ın füze envanterini hızla yenileyebilmesi için gerekli olan katı yakıt bileşenleri Çinli şirketler üzerinden sağlandı. Çin'in ticari ve askeri uydu ağları Amerikan uçak gemilerinin ve İsrail hava üslerinin hareketliliğini dakika dakika Tahran'a servis ederek durumsal farkındalık oluşturdu.
Amerika Hazine Bakanlığı raporlarına göre Ocak 2025 ve Mart 2026 arasında Çin'deki Gaolan limanından kalkan Barzin ve Shaptis adlı kargo gemileri 3000 tondan fazla sodyum perklorat taşıdı. Bu madde füzelerde kullanılan katı yakıt amonyum perkloratın üretimi için kritik öneme sahip. 2025'teki İsrail saldırıları sonrası İran'ın füze stoklarını hızla yenilemesini bu devasa sevkiyatlar sağladı. 2026 savaşındaki en büyük kırılma noktası olarak İran'ın Amerika kontrolündeki GPS sisteminden ayrılmasını düşünüyorum. Beidou 3 navigasyon sistemiyle İran'ın attığı füzelerdeki hedef sapma payı 10 ile 20 metreye kadar düştü. İran, füze gövdelerini ve motorlarını kendi içinde üretebilmek için Çin'den hassas makineler satın aldı. Qingdao Zhongrongtong şirketi üzerinden yüksek dayanımlı karbon fiberler sivil kullanım maskesiyle tedarik edildi. Editör yorumuyla bitirelim. İran ve Çin arasındaki yakın ilişkilere rağmen 2026 savaşında Çin'in İran'a aktif destek vermediği iddiaları çürümüş oldu. Evet, belki tank, uçak ve fırkateyn göndermedi. Ancak bugün Orta Doğu üzerinde seyreden tüm İran füzelerinin ham maddeleri Çin'den geldi. Buna ülkemizi hedef alan 3 İran füzesi de dahil. İran, Çin'den sadece bitmiş füze almadı. Füzenin içindeki yakıtı, yakıt teknolojisini, rotayı bulan uydu sinyalini, gövdeyi yapan karbon fiberi ve düşmanı gören radarı aldı. Bu çok katmanlı destek İran'ı füze konusunda öncü ülkelerden biri haline getirdi. Yaptırımlarla örülen engeller Çinli mühendislerin ve İranlı komutanların elinde yeni bir direnç kalesi oldu. Uzaydaki uydulardan denizlerdeki füzelere kadar her unsur iki gücün ortak imzasını taşıyor. Artık bölgedeki dengeler sadece petrol vanalarıyla değil, silikon çiplerle ve uydu sinyalleriyle kuruluyor. Çin'in stratejik kalkanı İran'ı sadece bir enerji ortağı değil, Batı'ya karşı bir ileri karakol kılmış olabilir mi? Videoyu tamamladık. Fikirlerinizi yorumlarda bekliyoruz. Bu tarz daha fazla içerik için GZT'ye katılmayı ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.